Can aslen Yugoslav olduğunu konuşuluyor. Bütün röportajlarında öyle geçiyor ama ben Arnavut kökenli olduğunu düşünüyorum. Teori mi bu? Araştırdınız mı? Benim bilmediğim şey ama. Balkanlarda yaşayan genç kızlara ne diyebilirsin? Öncelikle dansçı olmaları gerekmiyor. Ben hep küçüklüğümden beri hep bir iddiam vardı yani. Ben belki daha iyi oynarım. O bende de var. Përshëndetje, misioni jam më i bukuri, përshëndetje qefi më i madh se Stamboli. Përshëndetje të gjithë shikues të dashur të Klan Kosovës. Sot jam shumë e emocionuar se kam një revistë me Gjan Yamanin, edhe me Demet Özdemirin. E normal që u dufta njerë me pi një kafe. Jam shumë e emocionuar. Aq sa edhe ju atje. Inshallah na japin përgjigje të mira. E dini që Gjani vetëm është shqiptar edhe ka me na folë për shqiptar me siguri, po ma merr mendja. Edhe për Demetin kom dëgju që është shumë femën interesante, shumë femën e lezetshme. Pra si ta kryj kafen, shihemi në setin e Erken Gjikush, pra zogu i mëngjesit. Përshëndetje për Klan Kosovën, edhe prapë mbase kemi thonë që qefi është më i madh se Stambolli, atëherë sot jemi në set të serisë masë popularizume në Turqi, pra edhe të na në Kosovë, edhe në gjithë Ballkan edhe në vende tjera, jemi në serinë e zogut të mëngjesit. Me Gjanin dhe me Demetin, pra Gjan Yaman edhe Demet Özdemir në seri Gjan Divit edhe Sanemi. Pra për ndryshe, e dini Gjani është me prejardhe shqiptare, baben e prej Prishtines edhe nanën prej Macedonis. Ai pak do të na bisedon, do të na tregon se si ka lindur në familje shqiptare edhe si u rrit në atë familje të ngushtë. Pra, shihemi pas pak. Tonk. Merhaba. Merhaba. Can merhaba. Demet merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorum çok yoğun olduğunuzu. Dizi öyle bilindiği gibi değil yani. Gerçekten çok yoğun bir zamanda bize zaman ayırdınız. Klan Kosova ve bütün Arnavutların, Boşnakların, Balkanların adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Muhteşem bir ikili oldunuz bu diziden dolayı. İnanılmaz bir uyum içindesiniz. Can hakkında aslen Yugoslav olduğunu konuşuluyor. Bütün röportajlarında öyle geçiyor ama ben Arnavut kökenli olduğunu düşünüyorum. Teori mi bu? Araştırdınız mı? Benim bilmediğim şey ama. Hayır, bu bir gerçek diye düşünüyorum. Öyle değil midir? Ya baba tarafı benim Arnavut kökenli. Yani Yugoslav kökenli. Büyük babam Priştinalı büyük babam. Babaannem Üsküp. 1959 yılında biz buraya gelmişiz. Baba tarafım kendi arasında Arnavutça konuşuyor. Uzak akrabalarım yani. Benim çok hakim olmadığım akrabalarım var. Tanımadığım. Onlar hep işte babamın dayısı falan. Yani babaannemin kardeşleri, babası falan. Onlar kendi aralarında hep Arnavutça konuşuyor. Büyük babam da babaannem de Arnavutça biliyor. Kendi aralarında konuştukları oluyor ama bizim evde ben zaten annemle daha çok büyüdüm. Arnavutça hiç konuşulmazdı. Hep Türkçe konuşulurdu. Dolayısıyla ben Arnavutça bilmiyorum Türkçe. Peki sonra babanla Babam da bilmiyor. Babam İstanbul doğumlu. Amcam, en büyük amcam orada doğmuş. 5 kardeşler, ondan sonrakiler Türkiye'de. zaten genelde Arnavutların 5-10 arası. Evet. Kalabalık oldu. Kalabalık, evet. Peki hiç Arnavutça konuşma? Yok. İtalyanca biliyorum ama Arnavutluğa gittim ben. Arnavut bir arkadaşım vardı İtalyan Lisesi'nde okuyan. Çok en yakın arkadaşım Getar. Tiran'a gitmiştik, orada kalmıştım ben bir ay kadar. Herkes İtalyanca biliyordu Arnavutluk'ta. Ya İtalyanca konuşuyordum Arnavutluğa gittiğimde, herkes biliyordu. O anlamda rahat geçirmiştim o Arnavutluk ziyaretimi. O kadar Arnavutluk'la ilgili söyleyebileceğim şeyler. Tık dedi. Hadi ya. Tık dedi. Bir şey mi oldu? Ha yo. Vallahi geldi. Can. Can ne yapacağım? Vallahi bravo. Şunu bana bir açıklar mısın? Bir röportajınızı okumuştum. Size sormuşlardı. İtalyan yemekleri mi, Arnavut yemekleri mi? Arnavut yemekleri demiştiniz. Ya şöyle, neyle büyüyorsanız
o damak tadı daha hoşunuza gidiyor. Ben babaannemin yemeklerini her zaman tek geçerim yani. Öyle bir börek yapıyor ki 3 saat sürüyor zaten. Kendi açıyor, pırasa böreği yapıyor. Parmaklarınızı yersiniz yani. Paça yapıyor, inanılmaz o yoğurt, sarımsaklı sos falan, et, o parça parça etler falan. Müthiş bir lezzet. İlginç de bir lezzet, herkesin bildiği bir lezzet değildir yani. Ben her zaman daha çok sevmişimdir o yüzden yani. Tabii ki İtalyan yemeklerini de severim. Tüm dünya biliyor İtalyan yemekleri ama Arnavut yemeklerini de bir başka severim yani. Peki Arnavutluğa gittiniz, Tiran'a gitmişsiniz. Tesadüf de olsa arkadaşınız oradaymış. Hiç merak ettiniz mi kökleriniz? Hani böyle bir Kosova, Priştine'yi, babamın doğduğu, yani dedenizin doğduğu yeri. Yo, merak ettiğim bir şey olduğu zaman babaanneme soruyorum da. Onların da çünkü söyleyebileceği şeyler kısıtlı yani. Babama soruyorum, babam da çok hatırlamıyor. O da çok hakim değil yani. Dolayısıyla o kadar çok da fazla araştırabileceğim bir şey yok yani. Anladım. Peki ben Demet'e bir şeyler sormak istiyorum tabii. Demet Arnavut değilim. değilsen ama Arnavut yemeklerini seviyorum. Bulgaristan göçmeni olduğunu okumuştum. Evet. Çok pozitif, enerjin çok yüksek ve çok iyi bir oyuncusun. İnanılmaz çok seviyorsun. Yani enerjin hissediliyor yani etrafında. Sadece dışarıdan izleyenler değil de. Ve çok küçük yaşta geliyorsun İstanbul'da. Önce dans, Evet. 2 tane filmde güzel rol alıyorsun ama ondan sonra bir anda bir oyunculuğun içinde patlıyorsun yani. Çünkü ikiniz de çok kısa bir sürede patladınız aslında yani önemli dizilerde rol aldınız. Seninki 6 yıllık bir geçmişin, Can'ın da 5 yıllık bir geçmişin ama her sene bir önce gelen projede de bir o kadar da başarılı oldunuz. Bununla ilgili genç kızlara, Balkanlarda yaşayan genç kızlara ne diyebilirsin? Önce dansçı olmaları gerekmiyor. Yani direkt oyunculuğa da geçiş yapabilirler ama tabii ki çok çabuk oyuncu olduk ve işlerimiz tuttu. Bunun bir perde arkası var aslında. Yani ben 2 yıl eğitim aldım. Tiyatro eğitimi aldım. Şahika Tekant'ta ve haftada 4-5 gün gidiyordum. Yani bir okul gibiydi. 2 yıl boyunca oraya kapandım diyebilirim. Ve başka iş de yapamadım. Çalışamadım doğru düzgün yani. Yani o esnada çok fazla iş teklifi geldi. Ama ya birazcık şans, bir de ben çok hayal kuruyorum. Belki onun da etkisi vardı. Balık burcu oldun mu? Evet. Olabilir mi? Yani bence, yani tabii ki hayal kursunlar ama sadece o yeterli değil. Kesinlikle eğitim almaları gerekiyor. Yani en azından tabii ki dizi başka bir şey, tiyatro eğitimi başka bir şey. Yani tiyatro sahnesinde olmak bambaşka bir şey. Dizi setinde var olmak başka bir şey. Yani tabii ki dizi setinin içinde pişe pişe devam ediyorsun ve ondan sonra zaten bir hayalin, bir yeteneğin varsa büyüyerek yani gidiyor ve çoğalıyor. İşte izleyenler artıyor, işin başarısı daha da büyüyor. Ama bir zemini kafada bir biliyor olmak tabii ki daha güvende hissettiriyor. Yani kendi adıma söylüyorum tabii bunları. Bir alt zemin hazırlamak için iyi bir araştırma yapıp iyi bir eğitim alabilirler. Ama kendilerini televizyonda, ekranda, beyaz perdede görmüyorlarsa, öyle bir hayal kurmuyorlarsa çok da başarılı olamazlar diye düşünüyorum. O yüzden bence donanımlı bir şekilde ilerlemeliler. Peki dans yapmayı çok seviyorsun. Evet, Neticede çok. yaptın, profesyonel olarak yaptın. Ama oyunculuğa geçtin. Hangisini senin sevdiğin hangisi? Yani Hepsi benim çocuğum gibi. Ya öyle bir ayrım yapamam. İkisinin hazzı çok başka bir şey. neden oyunculuk mesela o zaman? Galiba sahnede olma sevgisi, arzusu o. Yani dansçılıkta da keşfettiğim, arzuladığım. Çok fazla keyfi eğitim alıp da dansçı olmadım aslında. Çalışmak durumundaydım ve o şekilde ilerledi ve iyi ki de böyle olmuş. Çok çabuk büyüdüm aslında bu sayede. Sahnede olduktan sonra o insanlarla etkileşim ve bir şey yapıyor olmak yani çok büyük haz verdi bana. Sonrasında ben hep küçüklüğümden beri hep bir iddiam vardı yani ben belki daha iyi oynarım diye. Yani biraz onu denemek istedim. O bende de var. İzlediğim zaman ben bunu çok daha iyi oynarım Ya ama bu demişim. ukalalık değil Ukalalık aslında. gibi değil yani. Sadece gerçek bir duyguyu yansıtıyor ya hani oyuncu. Onu izlediğinde kendi yaşam yolculuğunda bambaşka bir taraftan alabileceğini düşünüyorsun oradaki o karakteri ve o anki oyununu. Asla ukalalık değil. Ya sanki daha farklı olur ben olsam gibi düşünüp ama sonra eğitim alıp
falan. Sonra öyle ilerledim ama tamamen o var olma, sahnede olma, ya beni izlesinler arzusu bence oyuncuların çoğunda var zaten. Ancak o arzu varken zaten bunu yapabiliyorsunuz. Her gün yeni bir umut, tutunup hayallerine dünü unut. İnanılmaz güzel bir kızsın. Teşekkür ederim. Yani senin yanında güzel görünmek için yani tarzımın dışında çıktım. Güzelliğinin dışında bir enerjin var. Yani ekran seni hissediyor ve güzel örnek oluyorsun. Benim en çok dikkatimi çeken bu. Mesela benim de evimde ergenli bir kızım var. Mesela işte dizide çok sade bir ailenin kızısın. Fakat sen normal hayatta da onu veriyorsun. Yani egon çok fazla şey değil. Yani bunu nasıl başarıyorsun? Yani mutluluk bu mudur? Yani bunu genç kızlara nasıl anlatabiliriz? Yani şöyle, hayaller gerçekleştikçe bir sonraki var oluyor aslında. Bir sonrakine adapte olurken buradaki anı daha yani minimalize ediyorsun aslında kendi içinde. Bir sonraki şey değil, bu hırslanıp bir sonraki projeye ya da bir sonraki sinema filmine adapte olmak değil aslında. Yine anı yaşıyorsun ama buradaki enerjiyi bu anda kalarak yayıyor olmak zaten gerçek başarı olmuş oluyor. Çünkü o zaman bir yalan olmuş olmuyor, o zaman bir sahte bir şey çıkması mümkün değil. Yani bu evin aurasını ancak hissedebilmen gerekiyor ki bu evde yaşıyor olduğuna inandırman gerekiyor kendini. Ancak burada rahat ediyor olman gerekiyor. Etrafına bakman gerekiyor. Sadece bu koltuğun üstüne çekim yapmak için oturup sadece lafını söylersen bu hiçbir zaman gerçek olmuyor zaten. Gerçekten görebilmekle ilgili. Yani hayatı sevmekle de ilgili. Çünkü ancak pozitif enerji bununla doğru orantılı çıkabiliyor. Belki de ekrana yansıyan bilmiyorum, belki Can da öyle düşünüyordur ama yetenek, güzel oynamak, bunlar gerçekten Samimi bir yere olmak. kadar. Evet. Yani Evet. karakterin de bu yöndeyse zaten ne güzel. Hani eğer kötü bir karakteri oynamıyorsan, gerçekten enerjisi yüksek, doğal, daha gerçek bir şey oynama tarafındaysan bu senin çok işine yarıyor. Çünkü tamamen hayattan zevk almakla ilgili. Kendini oynuyor gibi hissediyor musun yani? Hani daha farklı bir rolle o zaman daha mı çok zorlanırsın gibi? Çünkü o kadar kendin gibi duruyorsun ki. Oradaki kız senmişsin gibi. Halbuki sen bir rol oynuyorsun. Ya ne kadar farklıyım bilmiyorum. Evet ya, nasıl başarıyorsun bunu? Teşekkürler Can. Yani hiç kimse sadece kötü değildir. Yani hiç kimse sadece iyi değildir. Hepsi var oynadığımız insanların içinde. Bir de gitgide yani mesela 43 bölüm oldu. Tabii ki bize bir şeyler kalıyor oradan. Bir şeyler öğreniyoruz, o ayrı, ama bizim de içimizde o oynadığımız karakterler var zaten. Yani bizim kötülük yaptığımız zamanlar da olmuştur. Çok pervasız olduğumuz zamanlar da olmuştur. Çok çok iyi niyetli ve dostlarımızla bir arada olduğumuz zamanlar da olmuştur. Hep bunların yansıması oynadığımız karakterler aslında. Hiçbir şey deneyimlememiş biri zaten çok fazla oyunculukta başarılı olamaz. Yani ben onu çok kesin gözle bakamıyorum bu duruma. Ne kadar renkliyseniz içeride, ne kadar çok şey barındırıyorsanız elinize gelen karakteri de o şekilde yorumlayabiliyorsunuz ve bu konuda bir tık daha başarılı olabiliyorsunuz bence. Bu dizide Ama kötüyü oynamak daha çok heyecan verir tabii. İçimdeki kötüyle yüzleşmiş olurum belki. Çok severim. Bir sene boyunca senden başka hiçbir şey düşünmedim. Beni karaya bırakabilir misin artık? Evet. Can, hukuk okudunuz. Evet. Ve bir anda kameraların karşısında çok 5 tane dizide rol aldınız ve hepsi de tuttu zaten. Ne diyorsunuz? Yani arasındaki hukuk yapamadığınızı biliyorum. Yani ikisi çok farklı değil mi ya? Demet Çok dedi ya, farklı değil mi? Demet dedi ya eğitim alması gerekir insanın diye. Kesinlikle bir insanın bir eğitim alması gerekir hayatta yani. Ama bu hukuk eğitimi olur, tıp eğitimi olur, mühendislik olur, mimarlık olur. İnsanın kendini eğitmesi lazım küçük yaştan beri. Sadece üniversitede değil, insan olarak
Biraz da ailevi şanslar, ailesinin tabii yaklaşımıyla bir çocuk yetişiyor. İşte sadece hukuk değil yani ben anne babam beni çok sevgiyle büyüttü, çok güzel büyüttü. Evet. Hep güzel üzerime titrediler, güzel okullarda okumamı sağladılar. Güzel arkadaşlıklarım oldu, güzel yerlerde büyüdüm. Tecrübeden bahsetti, birçok şeyi tecrübe etmemi sağladılar. İyi arkadaş ilişkilerim oldu. Amerika'ya gittim, İtalya'ya gittim genç yaşta. Birçok şeyi yaşamak, görmek. Kendini geliştirmekle ilgili bir konu yani. Hukuk okumak çok ayrıcalıklı bir şey bana göre. Babam lisede beni öyle ikna etmişti yani. Hukuk oku, avukat ol, sonra ne yapmak istersen yapabilirsin. Çok ayrıcalıklı bir meslek olduğunu her zaman bildiğimden dolayı avukat okumayı çok hevesliydim ve okudum. İyi de okudum. Avukat olmanın çok büyük faydalarını gördüm. Oyunculukta da gördüm yani. Ciddi bir hafıza yeteneğiniz oluyor. Sahne ezber iş yapıyoruz. Bütün gün belki de 20 sayfa sahne çekiyoruz ve hepsini anlık çekiyoruz ve Demet'le ben de bazen one shot'ta, bazen değil genellikle %90 bir sefer oynuyoruz ve akıcı bir şekilde oynuyoruz. Bu aslında bir hafıza meselesi. Hafızanız da güçlü olması lazım. Avukatlığın, hukuk okumunun buna çok faydası oldu kendi adıma. Analitik düşünce yeteneğiniz gelişiyor, farklı yorumlar getirmenizi sağlıyor. Hukuk eğitimin her zaman hayatınızda başka bir meslek yapsanız da her zaman faydasını görebilirsiniz yani. Demet'te dansçı olmanın faydasını görüyordur yani. Fiziği o kadar esnek ki bazen bir müzikal gibi bir şey çekiyoruz. Demet harikalar yaratıyor yani. La 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 la. Bence hemen buradan gidin yoksa başınız belaya girer. Ne yapacaksın? Dövecek misin? Yo. Ama hamle yaparsanız arkadaşınızın parmağı bende. Dövmeyecek misin? Döveyim mi? Döv. Döv 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 şimdi döv. Döv. Ay keşke karışsaydım. Oğlum. Tamam. Sporcu olsanız sonra oyuncu olsanız sporculuğunuzun getirdiği fiziksel üstünlükleri oyunculuğunuzda kullanabilirsiniz. Neyse meziyetleriniz oyunculuğunuzda zaten bir hayatı, bir yaşantıyı, bir karakteri canlandırdığınız için o şeyleri çok yönlü bir şekilde yansıtmanızda olarak kullanıyorsunuz oyunculukta. Yani okuduğunuz, kendinizi geliştirdiğiniz noktalarda oyunculukta da bunları kullanabiliyorsunuz. Hukuk, benim ortaklarım var 2 tane. Avukatlık ofisimiz var ama ben tabii haricen dışarıdan onlara katılabiliyorum. Onlar devam ettiriyor. Olur mu öyle bir şey bilmiyorum ama yarın öbür gün hazırda bir hukuk büromuz var zaten. Ama çok uzak görünüyor oralar yani. Oyunculukla devam ederim tabii ki ama bu söylediğim biraz belki olur da hani dönmek istersem dönebileceğim bir meslek, her zaman bir altın bilezik Ama yani. ikisinin arasında çok büyük fark yok mudur? Vardı zaten, benzerlik aramanıza gerek yok. Kendinizi bu iki tane farkın arasında bulmanız esas ilgi çekici değil mi? Yani biri oyunculuk, biri hukuk yani. İlgi çekici. Ya, Hollywood'da da örneği var. Gerard Butler mesela hukuk mezunuymuş. 300 Spartalı'yı çekti yani. Ama çok az demek. Evet zaten az hukuk okuyup da oyuncu olmak ama Çok başarılı. Cüneyt Arkın da var mesela, tıp mezunu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük aktörlerinden. Bunun örnekleri yok değil. Değerli bir şey, kıymetli bir şey. Yetinmemekle değil. Yetinmemek Başarılı. dediği gibi yetinmemekle ilgili bir şey yaptım oldum bitti dememekle de ilgili bir konu. Kendini geliştirmeye devam etmekle de ilgili bir konu. Ben her zaman okumayı sevdim. Yabancı dil öğrenmeyi sevdim. Kendimi geliştirmeyi sevdim. Ya hukuk okuduktan sonra tıp da okuyabilirdim mesela yani. Kafayı bozup bir de bunu okuyacağım diyebilirdim. Bu ne kadar ileri gitmek istediğinizde, ne kadar bir şeyleri öğrenmek istediğinizde, hayatı ne kadar merak ettiğinizde, bilgi anlamında Tanrı'ya ne kadar yaklaşmak istediğinizle ilgili bir konu yani. Kendini geliştirmenin sonu yok. Oyunculuk kaderimmiş. Öyle gelişti yani. Dediğiniz gibi bir anda da olmadı yani, bir süreç. Diro öyle gelişti hayat. Ben çok oyuncu olacağım diye ısrar etmedim yani. Menajerlerimle tanıştım. Bir anda kendimi bu sürecin içerisinde buldum. Biraz da akışına bırakmanız gerekiyor. Kaderinizi kabullenmeniz gerekiyor. Hayatın Çok da iyi oldu. Hayat her zaman sizin için sürprizler hazırlıyor. Şanslar da hazırlıyor ama siz bu şanslara hazırlıklı olmalısınız yani. Bir de şey çok ilginç mesela yani drama, işte acıklı senaryolar vardır mesela, alttan bir müzik olur böyle. İzleyiciyi ağlatabilirsiniz falan ama romantik komedide olmak ve insanları güldürmek, gülümsetmek devamlı.
Hani his aslında olarak. dramada bizi sanıyorum ki oyuncuların ve projenin işini kolaylaştıran bir sürü şey var. Ama Evet. romantik komedide daha çok oyuncunun üzerinde büyük bir yük Kesinlikle. var. Arnavutça biliyorum bu arada. Romantik komedi hep böyle daha geride duran, daha iddiasız görünen, yani insanların gözünden bahsediyorum. Belki de sadece Türkiye'de böyledir ki bence öyle. Daha az ciddiye alınan, sanki mesaimiz aynı değilmiş, oyunculuk çalışmamız aynı değilmiş, aynı serüvenleri yaşamıyormuşuz gibi. Yani ne var canım, çok soft ilerliyor hikaye. Oyunculuk için de ne yapıyorlar ki? Bir taraf var böyle düşünen. Yani gerçekten emin olabilirsiniz daha zor. Bir insanı ağlatmak belki başkasının hayatının acısıyla bile daha kolay. Ondan bahsediyorum. Ama Alttan güldürmek- müzikle bir şeyle. Ya da bunu çok gerçek bir yerden yapabilmek. Sadece güldürmek telaşında değil. Ama o insanın, Absürtlükten değil. evet, yani o insanın ağlayabildiğine de gülebildiğine de inandırıyor olmak. Aynı dizinin içinde ve aynı bölümün içinde bunu oynayabilmek de, bunu çekmek de, bu dünyayı yaratmak da gerçekten daha zor. Yani belki daha zor demem doğru değil ama Yok, daha zor. orada daha gizli bir enerji var. Yani Çok yüksek bir enerjinizin olması, çok fazla oyuncu performansına ve enerjisel doğaçlamaya, yani mizansen doğaçlamasına bir şey katmaya, kendinizden bir şey katmaya çok ihtiyaç duyan bir tür romantik komedi. Dolayısıyla oyuncunun her zaman enerjisinin çok iyi olması, çok yüksek olması ve bütün gerekiyor. algıların açık olması. Aynen. Beklenen şeyler çok keyifli değil mi? Mesela ne zaman öpüşecekler? Acaba evlenme teklifi ne zaman olacak? Ya romantik Nasıl bir düğün olacak? Ama diğeri ne zaman ölecek? Evet, Ne evet. zaman? Yani Kesin vurulur bu bölüm. bir de ailece çoluk çocuk izleyebileceğimiz yapımlar oluyor yani. Mesela benim de teenage bir kızım var. İşte oğlum var falan, hep birlikte böyle izleyebiliyoruz. Çilek Kokusu'ndan mesela Ha, hiç kaçırmadık. Dolunay da öyle. Yani ailece de oturup böyle izleyebilmek, bir şeyler alabilmek. Bana şey diyen insanlar var mesela. Demet bak 6 yıldır iş yapıyorsun. Artık ne zaman drama yapacaksın? Hani bu bir Sanki dram basamakmış gibi. terfiymiş gibi yani. Öyle Ya bir şey. öyle bir şey değil, bu bir tür. Yani tabii ki ömrümün sonuna kadar belki enerjim yeterse oynamak da isterim. O ayrı bir konu da. Yani drama okuduğum zaman, drama izlediğim zaman ben yerimde duramıyorum mesela. Çünkü enerjim çok yüksek ve bana yetmiyor yani o iş. Şu an o işi karşılayamam bu enerjiyle. Oynarım, oynayamam, takdir görür görmez hiç oralarda değilim. Tamamen kendi içsel enerjimden bahsediyorum. Ben kendimi şu anda, yani bu işi kabul ettiğimden bu yana, hani iyi ki bu işi kabul etmişim çünkü tam da enerjime uygun bir iş. Çok da güzel bir şey çıktı ortaya. Hani iyi bir ikili çıktı, hiç oraları söylemiyorum. Tamamen içsel söylediğim şey. Bu bir basamak değil. Drama yapıyor olabilmek, ağlayabilmek, ağlatabilmek. Biz zaten bu işin içinde bunları yapıyoruz bir de. Öyle bir durum Bir de var. hep bir koku var ya. Seninle ilgili yani yaptığın bütün her şeyde hep bir koku var yani. Sanki sana ait, Demet Özdemir'e ait bir özel bir koku çıkacak ve hepimiz o kokuya sahip olmak isteyecek gibi. Yani bütün yapımlarda. Biri kokunu çıkarıyor. Bence Keşke teknoloji ilerlese de televizyondan kokuyu ver. askere gidiyorsun. Evet. Yüzlerce insan DM'den yazmış, mesajlar olmuş falan. Bayağı böyle bir sosyal medyada bir çalkalanma var yani. Sakalını istiyorlar, saçını istiyorlar. Bağışlayacaksın kesin. İstiyoruz bir şey. Böyle bir şey olacak mı gerçekten? Ne olacak? Yani böyle hayranlarına böyle bir şeyde bulunacak mısın yoksa? Ya arada kendi aramızda espri yapıyoruz, saçı kesip satalım, bağışlayalım falan diye de. Gerçek olur mu bilmiyorum yani. Ben de merak ediyorum nasıl olacak kestirince. Peki Demet, sen çok güzel bir kızsın. Böyle çok güzel görünüyorsun. Ne yapıyorsun? Mesela kendine bakmak için özel bir yerlere gittiğini, koşturduğunu, özendiğini düşünmüyorum ama genel anlamda böyle kendini disipline etmek için, yani bu kadar hoş görünmek için özel bir tavsiyen var mı? Zaten Yaşı da çok var genç söylüyor. genç ve güzel, ekstra bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Yani cildime falan tabii ki özen gösteriyorum. Çok makyaj altında olduğum için o da. Yani ama ben rahat bırakıyorum. Her şey bence psikolojiyle ilgili. Ben eğer iyi bir gün geçiriyorsam daha iyi görünüyorum. O yüzden kendimi çok sıkıştırmıyorum. Demet her şeyin beyinsel olduğunu inanıyor. Burada mutluysanız birçok şeyin tedavi olabileceğine, düzelebileceğine, hastalıkları da beyinle iyileştirebileceğiniz daha beyinsel bir insan o anlamda yani. Mutluysanız güzel görünürsünüz falan gibi. Aslında haklı yani. Evet, çünkü ben aynı kıyafeti 3 gün üst üste giyiyorum mesela. Bazen çok çirkin göründüğümü hissediyorum. Bazen de yine her günden daha güzel olduğumu hissediyorum. Bunun başka türlü bir açıklaması yok. Evet.
Hemen nasıl yemede, yandığımla içmede ve kendini özel bir şey yok, hayır, ihtiyaç hiç. duymuyorsun. Hele ki bu çalışma şartlarında çok zor zaten dikkat ediyor olmak. Çünkü Yani olduğun gibi iç mutluluğunu dışarıya aktırdığın evet, zaman zaten iddiasız bir şekilde evet. ben çok teşekkür ediyorum ikinize de. Biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz. Başarılar diliyorum. İkiniz de çok gençsiniz, çok güzel iki Teşekkür insansınız. ederiz. Bundan sonra her şey çok güzel olmasını diliyorum ki öyle olacağı zaten belli. İnşallah yine gelirsiniz. Plan Kosova kanalı adına ve programının adına çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok tatlı bir sohbetti. Sağ olun. Yine gelin. Bay bay.